Profesör Doktor Sayın Mesut Kırıksız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün Mesut Hocam'la çok değişik ve çok nadir bir konuyu ele alacağız. Bugün boy uzatmayı konuşacağız. Boy uzatma dediğimiz zaman hocam öncelikle bir boy kısalığı olması gerekiyor tabii. Ama boy uzatmanın ameliyatı ya da boy uzatmanın olayı nedir? Baştan buradan başlayalım. Evet. Şimdi boy uzatma tabii ekstremite eşitsizliği, bir bacağın diğer bacağa göre daha kısalığı ve bu tabii daha çok bacak üzerinden konuşmamızla birlikte tüm kemikleri uzatabiliyoruz. Kollarda, parmaklarda uzatma yapabiliyoruz. Bunun tabii tarihçesi 60-70'lere dayanıyor. Bu Rus bilim adamı Elizarov'un bulduğu bir yöntem. Bundan sonra boy uzatma ameliyatları başladı. Tabii bunun ilk başladığı zaman daha konforsuz yöntemlerle başlandı. Şimdi tabii teknolojinin gelişmesiyle boy uzatma ameliyatları daha yeni bir hale geldi. Boy uzatma ameliyatları daha çok biz boy uzatma ameliyatları nasıl yapıyoruz? Buradaki kemikler üzerinde kontrollü bir kırık oluşturuyoruz. Kırık oluşturduktan sonra günde 1 milimetre olacak şekilde kemik uçlarını birbirinden uzaklaştırıyoruz. Bunun distraksiyon osteogenezi. Biz de diş hekimliğinde konuşuyoruz evet. orada da. Evet. Siz de kullanıyorsunuz bu yöntemi. Daha çok çene cerrahisinde diyebiliyorum. Bilmiyorum tam olmamakla beraber. Bir nevi vücudu biraz kandırıyor muyuz? Evet. Öyle mi oluyor? Aslında zaten ben ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Biz tabii kemikleri aslında biz kaynatmıyoruz. Tabii vücudumuz kaynatıyor. Biz onun doğru bir şekilde kaynamasını sağlıyoruz. Şimdi burada vücut tabii dediğiniz gibi bir şekilde aslında kandırma bu. Biz kemikleri kırdıktan sonra vücuttaki işte kemik hücreleri, kıkırdak hücreleri oraya gidip orada yeni kemik oluşuma neden oluyorlar. Biz oluşturduğumuz kontrollü kırıkta yine vücuttaki kemik hücrelerimiz, kıkırdak hücrelerimiz gidip o kısımda kemik doku oluşturuyorlar. Biz her gün 1 milimetre uzatıyoruz. Biz 1 milimetre uzattıkça orada yeni kemik yapılıyor. Biz uzatıyoruz, yeni kemik yapılıyor. Yani aslında mesela insanların dışarıdan en fazla sorduğu şeylerden biri bu. Kemiği uzatıyorsunuz, araya bir şey mi koyuyorsunuz? Dışarıdan bir şey mi koyuyorsunuz veya bir kemik mi koyuyorsunuz? Tozu mu? Evet. Kemik tozu mu koyuyorsunuz, başka bir şey mi koyuyoruz? Aslında bunun en güzel yanı bu. Biz dışarıdan hiçbir şey koymuyoruz. Tamamen vücudumuz oraya yeni bir kemik oluşturuyor. Nasılsa çoğumuz belki çocukluk yaşımızda veya belli bir dönemimizde bir kırık geçirmişizdir. Nasılsa bir kırık geçirdiğimiz zaman kırık iyileştikten 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra neyse biz bu kırığın olduğunu bile hatırlamıyorsak bu boy uzatma ameliyatlarından sonra da oluşan yeni kemik hiçbir şekilde eski kemikten bir fark olmuyor ve ileriki zamanlarda biz bunun kırık olduğunu bile uzattığımız bile fark etmiyoruz. Peki hocam hangi durumlarda bu boy uzatma ameliyatına ihtiyaç duyuluyor? Yani bunu hangi taleple size geliyor hasta? Bu bir estetik talep mi olabiliyor ya da başka bir sebeple mi gelebiliyor? Psikolojik bir durumlardan dolayı mı? Ya da bunun fiziksel olarak bir orantısızlık olduğu zaman mı? Buna ne zaman ihtiyaç duyuyorsunuz? Şimdi boy uzatma ameliyatlarını tabii başlarda bir ekstremitenin, bir kemiğin diğerine göre daha kısa olduğu orantısızlık durumlarında yapılıyordu. Tabii bunun sebeplerinde konjenital dediğimiz doğumsal nedenler olabiliyor, metabolik sebepler olabiliyor, genetik hastalıklardan dolayı olabiliyor, geçirilmiş bir kazaya, travmaya bağlı oluşabiliyor. Yine bir tümörlere bağlı veya kemik enfeksiyonlarına bağlı kısalıklar oluşabiliyor. Başta tabii bu sebeplerden dolayı daha çok biz kemik uzatma, boy uzatma ameliyatlarını yapıyorduk. Tabii günümüz şartlarında estetik istekler artmaya başlamasıyla beraber Kesinlikle. artık insanlar tamamen sağlıklı bireyler kendi kemiklerini uzatma amacıyla başvurabiliyorlar. Tabii Türkiye'de çeşitli araştırmalar yapılmış. Toplumdaki insanlar bu kendi boylarından ne kadar memnun diye. Değişik araştırmalarda %50 ile %70 arasında kendi boyundan memnun olmayan bir kitlemiz var. Toplum var, evet. Yine bakıyoruz bizim tabii kadınlarımızda yine yapılan çalışmalara göre Türkiye ortalaması 1.61 civarında, erkeklerde 1.73 civarında. Tabii biz dünya ortalamasında ortalardayız aslında. Bizden çok daha kısa toplumlar var. Daha ortalaması çok daha yüksek olan yerler var. Biz bu konuda ortalardayız. Ama artık estetik amaçlı da insanlar böyle talepleri olabiliyor ve bunu artık günümüz teknolojileriyle çok daha konforlu bir şekilde karşılayabiliyoruz. Yani birazcık bir nevi de coğrafyada biraz kaderimiz mi diyebiliriz? Tabii coğrafyada evet maalesef. Zaten aslında mesela bu çok sorulan sorulardan biri
Biz mesela boyumuzu ilaçlarla veya işte takviye gıdalarla uzatabilir miyiz? Aslında Evet. bununla ilgili de yapılan araştırmalar boyumuzun %75'inin tamamen genetik sebeplerle uzadığını, diğer işte spor aktiviteleri, fiziksel aktiviteler, takviye gıdalar, hormonlar burada sadece oluşabilecek boyumuzun %25'ini etkiliyor. 25'te. %75'i aslında genetik sebeplerden dolayı oluşuyor boy uzunluğu. Hocam bir kişi boyunu uzatmaya karar verdiği zaman Evet. bunun uzama hızı ya da o günlük olarak kaç santimetre ya da belli bir sürede ne kadar boyunu uzatabiliyor? Yani bir insan ne kadar kendi fiziksel görüntüsünü değiştirebiliyor? Bunun sizin yaptığınız ameliyatlarla, tek ameliyatla ya da birkaç ameliyatla sen nereye kadar bir rakam vermek doğru olabilir mi? Evet. Şimdi aslında teorik olarak bir kemiği yaklaşık %30'u kadar uzatabiliyoruz. Ama şöyle istisnai durumlar var. Şimdi mesela toplumda çok gördüğümüz akondroplazi dediğimiz cücelik hastalığı var. Cücelik hastalarında mesela çok erken yaşlarda başlayıp işte alt bacaktan tibia dediğimiz kemikten üst bacaktan aynı anda uzatıp ortalama bir ameliyatta 15 santim uzatıyoruz. Ve bu ergenlik yaşına gelene kadar bu ameliyatı ortalama 3 veya 4 defa yapıp ortalama 40-50 santim kadar uzattığımız Uzayabiliyor. hastalar var. Bunların normalde hiç ameliyat olmasa bir ortalama 1.40 civarında bir boyu olacakken ortalama bu 3 ameliyatı geçirerek ortalama 1.70-1.80 boyuna gelebiliyorlar. Tabii biz bacakları uzatınca kollar da kısa kalıyor. Kolları da Onlar da uzaması kolları da gerekiyor, doğru. uzatmamız gerekiyor. Çünkü bu bireyler toplu taşımada işte belki gün içerisinde mutfak tezgahına uzatmada bile kol kısalığından dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Bunları da uzatabiliyoruz. Ama onun dışındaki durumlarda ortalama kemiğin ortalama %30'u kadar uzatma sağlıyoruz. Mesela burada kozmetik amaçlı, bu estetik amaçlı bu uzatmalarda üst bacaktan ortalama bir ameliyatla 8 santim civarında, bu artı eksi bir kadar işte 7-9 santim. Bazen çok ekstrem vakalarda 10 santime kadar uzattığımız olabiliyor. Alt kemikte biraz daha kısa, 6 santim civarında, bu 5-7 santim gibi düşünebiliriz. Yapılıp uzatma sağlanabilir. Bu ne oluyor o zaman? Bir kişi hem alt bacaktan hem üst bacaktan uzatma olursa ortalama 15 santim kadar bir uzatma sağlayabiliyor. Ki bazı ekstrem vakalar oluyor. Alt bacağı uzatıyorsunuz, üst bacağı uzatıyorsunuz 15 santim. Tabii bunlar iyileşme süreci oluyor. Bu iyileşme süreci bittikten sonra bu kemikler tekrar uzatılabilir. Yani Normal kemik ve o zaman ne olacak? görebiliyor. Evet, o zaman ne olacak? 15 santim uzatmıştık. Alt ve üstten tekrar 15 uzatılırsa 30 santim. Ya tabii bu ekstrem örnekler ama yani bunlar yapılabilir örnekler. Peki onlarla beraber bunlara tabii yumuşak dokuda uyum sağlayabiliyor mu? Evet. Ona da müdahale Tabii zaten gerekiyor mu? buradaki en önemli şey, biz tabii ortopedik cerrah olarak kemiği uzatıyoruz. Tabii kemik uzattıktan sonra buradaki sinirlerin, kasların, tendonların uzanması biraz fizik tedavi süreciyle ilgili. Buradaki bireyin bizim önerilerimiz doğrultusunda yapacağı hareketlerle ilgili, eğer bunları düzgün bir şekilde yaparsa, iyi bir fizik tedavi rehabilitasyon süreci geçirirse eklem hareket açıklıkları da çok iyi oluyor, kas güçleri de çok iyi oluyor ve bu tedavi süreci bitiminden sonra normal eski haline geliyor. Çok ağır sporlar, her şeyi yapabilir hale geliyorlar. Peki hocam bir tekli bir ameliyatı merak ediyorum. Tekli bir ameliyat yapıldıktan sonra hasta normal yaşantısına kaç zaman sonra dönebiliyor? Mesela spor yapacak hale ya da normal işine gidebilecek bir duruma ne kadar bir zaman içerisinde geliyor? Şimdi aslında mesela en fazla sorulan sorulardan biri de bu. Biz bu ameliyatı yatakta mı geçeceğiz? Mesela ameliyat olacağız, bu süreci hep yatakta mı geçeceğiz? Hastane süreci dediğimiz. Evet. Şimdi aslında pek bir yatakta veya işte istirahat süreci de olmuyor bu ameliyatlardan sonra. Genelde hastalarımızı ameliyat ediyoruz. Bir gün sonra yürüteçlerle veya desteklerle yürütmeye başlıyoruz. Ondan sonra yaklaşık işte 15 gün sonra hasta artık ev içerisinde kısa mesafelerde çok rahat yürür hale geliyor. Buradaki yönteme göre değişmekle beraber ortalama 3-4 ay sonra işte masa başı iş yapıyorsa veya işte daha fiziksel aktivite gerektirmeyen işler yapıyorsa bunları yapabiliyor. Ama işte kontak sporları, ağır sporları tabii yapması bir seneyi bulabiliyor. Evet. Tabii dediğim gibi bu yöntemler de teknolojiden faydalanarak çok gelişti. Şimdi mesela elimizde manyetik çiviler var. Manyetik çiviler gayet konforlu, tamamen kemiğin içerisinde olan bir dışarıdan manyetik alanla
bir kumanda dediğimiz bir cihazla bu uzatmayı sağlayabiliyorlar ve bu da hasta açısından hem estetik açıdan özellikle yapılan ameliyatlarda zaten bu bireylerin estetik kaygıları olduğu için hem çok daha küçük insüzyonlar, çok daha küçük kesiler hem daha konforlu hem dışarıdan belli olmayan yöntemlerle bu ameliyatları çok başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Yani bu daha farklı bir uygulama tabii. Ama o normal açık cerrahiyle kıyasladığımız zaman çok daha invazif mi diyelim ya da daha Aslında tabii hepsinin mantığı Estetik aynı. mi Hepsi, diyelim? hepsi distraksiyon osteogenezi mantığına dayanmakla birlikte diğer yöntemlerde işte Ilizarov yönteminde ya da işte dışarıdan fiksatör yönteminde veya işte kombine yöntem dediğimiz içeriden çivi dışarıdan fiksatör olan yöntemlere göre en büyük avantajı dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Hem estetik açıdan daha iyi hem de bu fiksatör dediğimiz cihazları kullanmadığımız için o cihazlarda çok düşük bir ihtimalde olsa enfeksiyon ihtimali ve biraz konfor açısından açıkçası dışarıdan bir şeyle yürümek biraz konforsuzluk biraz zor olabiliyor. sebebi. Tabii bu kadar büyük bir işleme kalkıştığınız zaman bazen hastaların da takıldığı bazı küçük noktalar var. Mesela biraz önce de bahsettiniz. Mesela izim kalacak mı? Evet. Yani görünür bir durum olacak mı diye. O yüzden bu yöntemler geliştikçe Evet. bunu da çözmüşsünüz. Onu da soracaktım. Ya tabii biz Onun mesela cevabını çok, aldım. çok küçük zaten çok küçük kesilerle bu ameliyat yapıyoruz ama tabii teknoloji gelişti artık bu ameliyat sürecinden sonra lazer cihazlarıyla veya başka yöntemlerle bu insüzyonları, bu yara skarlarını çok daha düşük hale getirebilme şansımız da var tabii ki. Hocam riskli bir ameliyat mı? Komplikasyonlu bir ameliyat mı? Düşük mü yoksa normal bir ameliyatla eşdeğer bir riske mi sahip? Ya aslında tabii tüm ameliyatlarda komplikasyon dediğimiz zaten şeyler var. olabiliyor. Tüm ameliyatların riskleri var. Tabii ki çok masum ameliyatlar değil. Çok düşük ihtimalde damar sinir yaralanması olabiliyor. Çok düşük ihtimalde olsa enfeksiyon ihtimali olabiliyor. Bunlar tabii ameliyatla ilgili riskler. Bir de ameliyat sonrasında hasta uyumsuzluğuna bağlı eklem hareketlerinde kısıtlılık gelişebiliyor. Tabii bunlar fizik tedavi süreciyle açılıyor ama eğer fizik tedavi sürecini iyi geçirmezse, hareketlerini iyi yapmazsa tabii eklem hareketlerinde bir miktar kısıtlık oluşabiliyor. Ameliyat sonrası peki sizin gözleminizi ben öğrenmek istiyorum. Hasta boyu uzadı, kollar uzadı, ayaklar uzadı, ekstremiteler normal yaşantısına döndü. Nasıl bir psikolojiye sahip olabiliyor? Nasıl bir değişim görüyorsunuz hastada? Evet. Sadece fiziksel olarak değil yani beyinsel olarak ya da Evet. psikolojisinin hangi yönde etkileniyor? Bu zaten bu ister bir kemiği diğerine göre kısa olsun, ister estetik amaçlı olsun. Bu hastaların tabii hepsinin toplum içerisindeki diğer bireylere göre kendilerini biraz daha kötü hissediyorlar. Zaten bu hastaların çoğunda biz ameliyat öncesi bir psikolojik bir testler yapıyoruz. Psikolojik değerlendirmeler yapıyoruz. Ve ameliyat sonrası genelde bu beklentilerini tabii hastaların beklentileri çok önemli. Eğer Evet, önemli. beklentileri ve bizim sınırlarımız uyuşuyorsa hastalar bu süreçlerin sonunda çok memnun kalıyorlar. Tabii bu hem psikolojik hem fizyolojik olarak da çok daha iyi bir hal alıyorlar. Genelde çok başarılı ameliyatlar. Yani aslında tabii bir oran vermek çok doğru değil ama yani %95'in üzerinde başarılı cerrahiler bunlar aslında. Tabii eğil ellerde yapılması lazım. Bu işi deformite cerrahisiyle ilgilenen hekimlerin yapması lazım. Kesinlikle. Çünkü bu ameliyatlardan sonra çok düşük bir ihtimalde olsa az önce bahsetmedik ama yani bu ameliyatlar aslında tabii ameliyatı biz atıyorum birkaç saat içerisinde yapıyoruz. 2 saat, 3 saat sürüyor ameliyatlar ama bu ameliyat öncesi planlamalar çok önemli. Çünkü Evet, iyi bir planlama, kemiği nereden keseceğiz, işte çivi veya işte fiksatörü nereden koyacağız, kaç tane vida atacağız, vidaların boylarını, bunların ameliyat öncesi her şeyi iyi bir hesaplama yapmak lazım. Çünkü eğer iyi bir hesaplama yapılmazsa maalesef ameliyat sonrası bazı kemik eğrilikleri, bazı deformiteler oluşabilmekte. Bu yüzden tabii iyi bir planlama, deneyimli cerrahlar tarafından çok başarılı bir şekilde yapılan cerrahiler bunlar. Grefte kullanıyorsunuz değil mi hocam? Kemik grefti, kemik tozları. Yani bu boy uzatma ameliyatlarında greft kullanmıyoruz. Tamamen dediğim gibi kendi kemiği, kendi dokusu. Tabii dediğim gibi biz günde 1 milimetre uzatıyoruz. Ortalama işte 3 ay içerisinde 8 santim uzama sağlanıyor. Tabii biz arayı açtık, uzattık ama bu aranın kemiğe tamamen dolması lazım. Ve bu kemiğin dolması da yetmiyor, bu kemiğin sertleşmesi lazım. Bu da bir zaman alıyor. Ortalama 8 santim için konuşursak 3 aylık bir uzatma sürecimiz var. 3 ay sonra
dışarıdan görünür bir uzama sağlanmış oluyor. Sağlanıyor. Ama bizim röntgenlerdeki o kemiğin sertleşmesi de ortalama 6 ay sürüyor. Yani 3-8 santimlik bir uzatma için ortalama 9-10 ay, 1 seneyi bulan Bir seneyi bir buluyor. süreç Bir seneyi lazım. buluyor. Peki yurt dışından gelen hastanız oluyor mu? Ve onların takibi nasıl oluyor çünkü dışarıda ya da şehir dışından gelenler? Evet. Şehir Takip dışından çok da, uzun yurt dışından da süre. tabii hastalar geliyor. Genelde tabii Türkiye'de sağlık turizmi çok popüler. Bu da birazcık hem bizim cerrahlarımızın iyi olması, hem hastane şartlarımızın iyi olması, hem de ekonomik açıdan yurt dışıyla kıyasla biraz maliyetlerin daha düşük olmasından dolayı Türkiye sağlık turizminde çok tercih edilen bir yer. Bu yurt dışından gelen, şimdi bizim ameliyatlarımız tabii ki diğer ameliyatlar gibi ameliyatı yaptım. Ondan sonra hasta süreç bitmiyor. Süreç bayağı uzun. Ortalama 1 sene sürüyor. Ve yurt dışından gelen hastalarımız ortalama bu 3 ay kadar Türkiye'de konaklamak zorundalar. Çünkü bu 15 günde bir kontrolleri oluyor bu hastaların. Röntgenlerini çekiyoruz. Yine fizik muayenelerini yapıyoruz. Genelde yurt dışından gelen hastalar 3 ay kadar Türkiye'de konaklıyorlar. 3 ay sonra uzama tamamlandıktan sonra hastalar kendi geldikleri yerlere dönüyorlar. Ondan sonra tabii iletişimimiz kopmuyor. Bize genelde uzaktan iletişimle bu süreci birlikte yürütüyoruz. Hocam çok değişik bir konu konuştuk sizinle. Çok da faydalı bilgiler verdiniz boy uzatma konusunda. Çok teşekkür ederim. Süremiz de doldu. Daha konuşacağımız çok sorular vardı ama Evet. ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Sayın Operatör Doktor Mesut Karıksız'a çok teşekkür ederim programa katılımından dolayı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.